Sevgili arkadaşlar, kadının davranışını deşifre etmek zor. Çünkü onun daha fazlasını istediğini varsaymak istemiyorsunuz. Belki de nazikçe davranıyor. Yeterince dikkat ederseniz vücut dili size net bir işaret verecektir. Davranışlarını yanlış algılayıp ona karşı saygısızlık etmek istemiyorsunuz veya sınırları aşmak istemiyorsunuz. Bir kadının seninle yatmak istediğinin 15 işareti. Bir numarada size vücut fotoğraflarını gönderir. Elbette bir kadının seninle yatmak istediğinin en bariz işaretlerinden biri bu. Ona bakmanızı sağlamak için figürünü vurgularken genellikle aynaya bakarak selfie çekmek, vücudunda en ince noktalara vurgu yapmak için ayna karşısında fotoğraf çektirir. Çoğu zaman ne giyeceğini bilmediği bahanesini kullanır. Onun için bir kıyafet seçmeni ister. Tabii ki bir kadın bu resimleri size gönderdiğinde onu nesnelleştirmenizi istemez. Size takdir edilmek isteyen şehvetli bir varlık olduğunu göstermek istiyor. Bu yüzden sana bu fotoğrafları göndermeye çok açık yaklaşır. Ona bakmanızı ve sessiz davetini anlamanızı ister. Diyelim ki biriyle evi paylaşıyor. Onun evde olmadığını söyler size. Bir kadın seninle yatmak istediğinde muhtemelen sana pek çok şey söylemeyecektir. Eğer arkadaşlık bölgesindeyseniz bu nedenle size karışık sinyaller gönderebilir. Ya da siz böyle hissedebilirsiniz. Ancak işleri bir sonraki seviyeye taşımak ister. Bunda emin olabilirsiniz çünkü ev arkadaşının bu gece evde olmayacağını söyleyen bir mesaj atabilir. Bu daveti birlikte kaliteli bir zaman geçirmek olarak okuyabilirsiniz. Kesin olarak şunu söylemek gerekirse kapısını çalmanızı istiyor. Bunu bir film izleme daveti olarak da görebilirsin. Tabii ki onun hareketlerine göre davranacaksınız. Belki sadece film izlemek istiyor. Eğer değilse bunun üzerinden doğaçlama yapabilirsin. Bu gibi fırsatları değerlendirmeye başladığınızda aşk hayatınız daha iyi olacaktır. Size ne istediğini asla açıkça söylemeyecektir. Bu yüzden bu küçük davetiyeleri göz önünde bulundurmalısınız. Yalnız yaşayıp yaşamadığını sorar. Birbirinizi tanımaya başladınız. Onun daha fazlasını istediğine dair herhangi bir net işaret yok. Özellikle internet üzerinden flörtleşmenin artmasıyla birlikte diğer kişinin niyetini yorumlamak gerçekten oldukça zor. Ancak bu ince işaretleri tanımlamanıza yardımcı olacak bir flört koçuna da ihtiyacınız yok. Bunu bir parça ipucuyla da alabilirsiniz. Ama sürekli yalnız yaşayıp yaşamadığınızı soruyorsa bu net, açık. Bu soruyu onu davet etmen için kullandığını biliyorsun. Muhtemelen o yalnız yaşamıyor. Bu yüzden işi yapabileceğiniz ıssız bir yer bulmaya çalışıyor. Tabii seninle küçük bir konuşma yapıyor olabilir. Ancak siz onu davet ettiğinizde ve kapınıza geldiğinde ona açık açık sorabilirsiniz. Yalnız burada rızanın önemini anlayın. Onun istemediği bir şeyi yapmamaya çalışın. Çünkü ona dokunmanızı istediğini varsaymak bu işte sınırları aşacağınız anlamına da gelmez. Bazen kadınlar sadece küçük bir flörtle de konuyu kapatabilirler. En azından bunu söylemek gerekir arkadaşlar. Belki ileriye gitmek istemeyecektir. Ama günün sonunda bir kadının sizinle yatmak istediğinin de açık işaretlerinden biri olduğunu unutmamalısınız. Dördüncü, kendini senin yerine davet etmesi. Bir kadın seninle yatmak istediğinde gelmek için izin bile istemeyebilir. Sadece davetsiz olarak kaldığınız yere gelecek. Burada bir parantez açalım. Muhtemelen hoş karşılanabileceğini düşünüyor. Sizin verdiğiniz sinyallerden yola çıkarak en azından biraz sizi tanıyorsa dairenize gelmek için izin almayacak veya sizin davetinizi beklemeyecek. Ama şöyle bir şey daha var. Siz ona açıkça bunu yapmamasını istemenize rağmen bunu yapıyorsa emin olun ki elinizde bir sorun var. Ama onun izinsiz, davetsiz gelmesinde sorun yoksa şansınız yaver gidebilir. Aşk ve Diğer Uyuşturucular filminden bir sahne izleteceğim şimdi size. Sadece bir ceketle. Böyle olduğunu varsaymıyoruz ama böyle de olsa fena olmaz. Buradaki Anne Hathaway karakterinde olduğu gibi olmayabilir. I'm sorry. I know it's so late. Oh my god. Oh my god. Bu şekilde içeri girmeyebilir tabii ki ama
davetsiz yine de kapınızın önünde kendini bulabilir. Elbette ki bu kendini yatağa davet etmenin açık bir yolu. Burada yapabileceğiniz tek iş kapıyı açmak. 5 numarada ise sizden onun yerine gelmenizi istiyor. Pek çok kadın bu konuda açık değil. Çünkü fiziksel ihtiyaçlarımızın utanılacak bir şey olduğuna koşullandık. Bu yüzden açık sözlü olmayabilir. Ancak belki bir kahve içelim diye sizi evine davet edecektir. Bu genellikle randevudan sonra paydos vakti geldiğinde olabiliyor. Kapısının önüne onu bıraktın, veda öpücüğü verdin. Ve bakıyorsun ki işler oldukça çabuk ısınmaya başladı. Bu yüzden seni içeri davet ediyor. Çünkü o öpücüklerden daha fazlasını istiyor. Dairesine adım attığınızda size ne istediğini hemen gösterecektir. Biraz utangaçsa ilk hareketi senin yapmanı isteyebilir. Bu kadınla zaten uzun süreli bir ilişkiniz varsa bunun üzerinde fazla düşünmeyebilirsiniz. Diyelim ki birkaç kez onun evine gittin, hiçbir şey olmadı. Bu durumda diğer işaretleri izlemelisiniz. Evet, 6 numarada sana çok dokunuyor. Beden dili sanatında usta değilseniz kolayca tuzağa çekilebilirsiniz. Ancak bu en azından fazla düşünmeniz gerekmeyen bariz işaret. Bu kadınla bir buluşma gerçekleştirdin. Ve o sürekli masanın üzerinden elini okşuyor. Sana seni yutmak istiyormuş gibi bakıyor. Ama seni daha çok ateşlemek için parmak uçlarını kullanıyor. Bunu da anlamadığınızı söylemeyeceksiniz herhalde. Etrafınızda bir grup insan bile olsa bu dokunuşun ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bu seni heyecanlandırıyor ama ilk kez gerçekleştiğinde bunun sadece tesadüf olabileceğini düşünüyorsun. İşte bu nedenle sana tekrar dokunduğu ana dikkat etmelisin. Sadece sana mesajını iletmek için daha önce yaptığım videolarda kadın beden dillerinden bahsetmiştim. Bir kez daha izleyebilirsiniz. Boynuna, kulağına, saçlarına, kulak memesine kadar dokunabilir. Ulaşabildiği her yere dokunacaktır. Senin de ona dokunmanı istediğinin kesin bir işareti olarak bu hareketleri yapar. Bu ince fiziksel temas göz ardı edilecek bir şey değil. 7 numarada ise gözlerinden dudaklarına kadar baştan çıkarıcı görünür. Bu noktada bilirsiniz ki bir kadın dudaklarınıza baktığında bu bir çekim işaretidir. Ve bir kez göz temasını sürdürürken dudaklarını yalamaya başlarsa aklını kaybeder gibisin. Çünkü tahrik edici hareketler bunlar. Seni baştan çıkarmaya çalışıyor. Arkadaşın olmaktan daha fazlasını isteyen bir kadın. İpucunu alman için her şeyi yapacaktır. Bu hareketlerin hepsi dikkatinizi çekmek için yapılan hareketler. Sizin ona odaklanmanızı bekliyor. Sunacağınız her şeye hazır olduğunu anlamanızı sağlamak için dudaklarınızdan gözlerinize kadar defalarca bakacaktır. Siz konuyu anlayana kadar defalarca bakmaya devam edecektir. Bundan emin değilseniz eğer göz kapaklarının düşük olup olmadığına bakmalısınız. Bu sunabileceğiniz zevk istediğinde her baştan çıkarıcı kadının görünümüdür. Yani tahrik olmuşluğun işareti. Göz kapaklarının düşük oluşu tahrik olmuşluğun işaretidir. Yani böyle uykusu gelmiş gibi melül melül değil de şehvetten daha çok kısılmış gözlere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu küçük şeylere dikkat edersen onunla şansını mahvetmeyeceksin. 8 numarada ise senden dans etmeni ister. Bir kadının seninle yatmak istediğinin işaretlerinden biridir bu. Dans bir bahanedir. Vücudunu senin vücudunla ritim içinde dans ettirmek istiyor ve yakınlaştırmak istiyor. Dans daha kıyafetlerini çıkarmadan önce birinin vücudunu tanıma fırsatıdır. Bu yüzden de her zaman mükemmel bir yol olmuştur. Kışkırtıcı bir şekilde dans ederken aynı zamanda da ona dokunmanıza izin veriyorsa muhtemelen bu gece aynı taksiye binersiniz. Bu arada küçük bir flört tavsiyesi vereyim. Dans dersi alın arkadaşlar. Mümkünse tabii ki. Mümkün değilse odun gibi durmamaya çalışın. Biraz yaylanın. En azından onun vücudunun ritmine ayak uydurun. Çünkü o güvene ihtiyacın var. Bunu mahvetmemelisin. Eğer ne yaptığın hakkında hiçbir fikrin olmadığını görürse onun ruh halini tamamen mahvedebilirsin. Eminim bunu istemezsin. Bu sadece düz bir yavaş dans olsa bile. Bu anı bu konuda sahip olabileceği en küçük şüpheyi bile susturmak için kullanabilirsiniz. Şimdi onu kollarına aldın. Şimdi senin parlama zamanın.
9 numara arkadaşlar, müstehcen sorular sorar. Bir flört sitesinde tanışmanız ya da ilk buluşmanız olması çok önemli değil. Bir kadın size iç çamaşırında en sevdiğin rengi, en çılgın ilişki hikayelerinizi soracak. Anlayın ki bu kadının gerçekten filtresi yok. Ne demek istiyorum? Senin de kendini tutmanı istemiyor. Frenleri yok yani. Filtresi yok deyince, filtresi yok işte. Yani kendini tutamıyor. Senin de kendini tutmanı istemiyor. Filtresiz kadın. Bu genellikle, yani bu sorular genellikle yatak odasında uyumlu olup olmadığınızı anlamak için sorulur. Seni beğendiğini, yani çekici bulduğunu kabul etmekten çekinmiyor anlamına gelir. Ama burada şuna dikkat etmelisiniz. Çoğu zaman bu sorular ince ve belirsizdir. Birkaç farklı şekilde bu kelimeleri kullanabilir. Eğer kendini aptal yerine koymak istemiyorsan bu sorularla ne demek istediğini ona sormalısın. Belki bu onu rahatsız edebilir ama en azından aptal gibi görünmeyeceksin. Çünkü bazı kadınlar erkeklerin bu tür şeylerden tahrik olabileceğini düşünemez. Kız arkadaşıyla konuşuyormuş gibi sorabilir. Eğer böyle değilse o zaman siz ona sorduğunuzda kızardığını fark edersiniz. Bu durumu izlemek de güzel. Çünkü sen ona açık sözlü davranıyorsun. O aynısını sana yapamıyor. 10 numarada ise kulağına bir şey söylemek için eğilir. Bu gerçekten ilginç bir gelişme. Giydiği bluz biraz dekolte olabilir. Özellikle de sana çok yakınken bu dekolte daha net ortaya çıkabilir. Tabii bu arada sen başını dik tutmaya çalışıyorsun. Gözlerini aşağı indiriyorsun. Çünkü o dekolteye bakmayı engellemeye çalışıyorsun. Ama bu durum senin için çok çekici. Bunu engellemekte de gerçekten zorlanıyorsun. Bir kadın kulağınıza bir şeyler fısıldamak için eğildiğinde aynı anda bütün duyularınız çalışmaya başlar. Sıcak nefesini boynunuzda ve kulağınızda hissedebilirsiniz. Harika kokusunu koklayabilir, vücudunun sizinkine ısı yaydığını hissedebilirsiniz. Bu küçük yakınlık anından kesinlikle çıldırıyorsunuzdur. Ama bu konuda seni temin ederim ki o ne yaptığını çok iyi biliyor. Sence bunu bilerek yapmadığına gerçekten inanıyor musun? Bir kadın sana bunu yaptığı zaman seninle yatmak istediğinin oldukça güçlü bir işareti olduğunu bilmelisin. Hatta şunu söyleyebilirim ki kışkırtıcı kıyafetler giymek zorunda bile değil. Dekoltesi olmasa da olur. Sadece dikkatinizi çekmek için size yaklaşmaya çalışıyor. Tamam, bundan sonra ne yapacağın sana kalmış. 11 numarada seni tutkuyla öpüyor. Bu öpüş konusunda dudaklarını gagalamasından bahsetmiyorum arkadaşlar. Tüm vücudunu senin dikkatini çekmek için kullanıyor. Sadece bir öpücükle veda etmek istemiyor. Randevuyu yeni bitirmiş olmanız veya arabada bazı şeylere devam etmiş olmanız, bunların önemi yok. Belki de senden daha fazlasını istediğini ima etmeye çalışıyor. Bazen bu davranış bu kadının senden çok etkilendiği anlamına da gelebilir. Birlikte güzel bir gece geçirdiniz veya bir gün geçirdiniz. Bunun sonrasında sizinle ayrılmak istemiyor çünkü devamını getirmenizi bekliyor. Tabii ki bu durum hemen daha fazla şeye yol açacağı anlamına da gelmez. Bu durumda kendinizden çok fazla şüphe etmeyin. Emin olduktan sonra, şüphelerinizi giderdikten sonra bir sonraki büyük adım atın. 12 numarada konuşmayı gelişigüzel bir şekilde bırakır. Erkeklerin takip etmeyi sevdiği kadar kadınlar da takip edilmekten hoşlanır. Erkeğin durumu kontrol altına aldığını bilmek isterler. Böylece rahatlayabilirler. Bunun yanı sıra arzularımız söz konusu olduğunda gerçekten açık sözlü olmamız gerektiği bize öğretilmedi. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız bizim için hiç bu kadar açık olmamıştı. Bu yüzden de başkaları için de açık değil. Özellikle erkekler. Konuşma sırasında bunu gelişigüzel gündeme getirmeye çalışacaktır. Elbette bu konuda çok açık sözlü olmayacaktır. Aksine bir an için kafanızı karıştıracak şekilde ifade etmeye çalışacaktır. Onun hakkında ne düşündüğünüzü, onu çekici bulup bulmadığınızı soracaktır. Bu şekilde size güvenip güvenmeyeceğini anlayacaktır. Kendine güvenen bir kadın satır aralarını okumanı beklemez. Size ne istediğini net bir şekilde de söyleyebilir. Bu kadın sohbet arasında sizinle birlikte olmak istediğini ima edebilir. 13 numarada ise ona dokunduğunuzda geri çekilmiyor. Siz ona dokunduğunuzda
Öylece durmakla kalmıyor. Devam etmeniz için sizi cesaretlendiriyor gibi görünüyor. Diyelim ki bir tutam saçını geriye attınız veya elbisesinin üzerinden bir şey almanız. Bu dokunmayı memnuniyetle karşılar ve daha fazlası için, size meydan okumak için gözlerinizin içine bakar. Bu cesurca sizinle yatmak isteyen bir kadının işareti. Bu kadın eline dokunmaya başlarsan sana daha çok yakınlaşmaya başlar. Senden daha fazlasını istediği için tüm vücudunu bu dokunuşa yaslayacaktır. Muhtemelen sadece suları test ediyorsun. Cildi bu gece özellikle yumuşak görünüyor ve onu okşama dürtüsüne karşı koyamadınız. Demek ki bu durumda senin onu istediğin kadar o da seni istiyor. Diyelim ki arkadaşlarından biriyle sohbetin ortasındayken ona dokundunuz. Varlığınızın o kadar aşırı farkında ki bir anda kekelemeye bile başlayabilir. Ama yine de devam etmenizi istediği için size doğru eğiliyor. 14 numarada ise dikkatinizi vücuduna vermeye çalışıyor. Kadınların erkek ruhu hakkında birkaç bilgisi var. Takılarıyla oynarlar, saçlarıyla oynayacaklardır, belinize dokunacaklardır ve hatta daha fazlasını yapmak isteyecekler. Kendi elleri vücudunda gezmeye başladığında bütün dikkatiniz zaten dağılacaktır. Onunla göz temasını kaybettiğinde savaşta kaybettin. Bu anı görmezden gelmeyin. Bu bir davet işareti. Vücudunu aşağı doğru hareket ettirirken ellerini takip etmeye başlamalısın. Sana ne yaptığını bilmeden bunu yaptığını mı düşünüyorsun? Bilerek yapıyor. Evet, ellerini takip edin. Özellikle kendine dokunurken ne tür hareketler yapıyor? Bu anı görmezden gelmeyin. Çünkü bu hareketler ya sizin evinize davet edilmek ya da kendi evine davet etmek için yaptığı hareketler olabilir. 15 numarada ise net bir şekilde söyler. Bu kadın benimle yatmak istiyor mu işaretlerini aramakla o kadar meşgulsün ki onun sözlerini tamamen görmezden geliyorsun. Aslında onun her hareketini okuyorsun ama sana söylediklerini hiç düşünmüyorsun. Birinci buluşma ya da ikinci buluşma, bunların çok önemi yok. Bu seni istiyor kesin. Konuşmalarında bunu zaten ima etti. Amacı nedir diye sorarken aslında çözmüştünüz. Konuşmalarından anlamıştınız. Ama hala işaret arayan arkadaşlarımız var. Daha ne desin kadın? Söylemiş zaten. Bazı şeylerin asla bu kadar kolay olmayacağını düşünen bir insan olabilirsiniz. Demek ki bu kadın ne istediğini bilen bir kadın. Öyle kurallara falan çok fazla da kafayı takan bir kadın değil. Demek ki seni çekici bulmuş, birlikte olmak istemiş. Bunun neden kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorsunuz biliyor musunuz? Bu duruma pek alışkın değilsiniz. Genellikle figürler şöyle işliyor. Genellikle flört kurallarında bir kadını yatağa yatırmadan önce birkaç oyun oynamanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu öyle biri değil. O farklı biri. Çünkü ilahi dişil enerjisinden korkmayan bir kadın. Ve onu kucaklamak istiyor. Madem bu kadar net bir şekilde size söyledi, öyleyse ona istediğini vermenin zamanı geldi. Bu bahsettiğim işaretlerin yanında sözlü onay da almalısınız. Sana baktığı için seninle yatmak istediğini düşünemezsin. Yalnızca kesin, net bir şekilde rıza çok önemlidir. Ona sor. Yalnızca kesin ve net bir evet, rıza olarak kabul edilebilir. Özellikle sınırlarına saygı duymayı bilmelisiniz. Eğer sınırlarına saygı duyduğunu görürse daha fazlasını isteyebilir. En önemlisi bu konuları onun özgür iradesine bırakmalısınız. O sizi istiyorsa ve siz de onu istiyorsanız iki yetişkin olarak neden olmasın ki? Sevgili arkadaşlar, umarım sorularınızın cevabını bulabilmişsinizdir. Hepinize teşekkürler ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.